Şimdi sana Londra'nın merkezinde ama aynı zamanda Londra'dan başka bir yer olan bir şehirden bahsedeceğim. City of London. Sadece bir semt değil, kendi belediye başkanı, kendi yasaları, hatta kendi polis gücü olan bağımsız bir şehir. Yanlış duymadın, Londra'nın ortasında başka bir şehir var. Yaklaşık 2000 yıl önce Romalıların kurduğu Londinium'dan bugüne kadar ayakta kalmış bir yer burası. Ama buraya ayak bastığında sadece taş binaları değil, tarihin kendisini yürürken hissedebiliyorsun. Göğe uzanan modern gökdelenlerin gölgesinde aralardan başını uzatan gotik kiliseler, yerin altında Roma hamamları, sokak isimlerinde Shakespeare'in izleri ve girişlerini bekleyen ejderhalar var. Ejderha dedim diye mecaz sandıysan yanılıyorsun. Bu şehir gerçekten de ejderhalar tarafından korunuyor. City of London bir tarih kitabı değil. O kitabın içinde yaşayan bir karakter ve şimdi seninle birlikte o sayfaları çevirmeye başlıyoruz. Buraya geldiğinde kaldırımın köşesinde, bir direğin ucunda ya da bir kavşakta sessizce duran gümüş renkli bir heykeli fark etmen birkaç saniyeni alacak. Kanatlarını hafifçe açmış, pençelerinde bir kalkan tutuyor. Kalkanın üstünde kırmızı bir haç var. Duruşu hem koruyucu hem uyarıcı. Buraya dikkat et diyor sanki. Artık başka bir yerdesin. İşte bu ejderhalar City of London'ın bekçileri. Şehrin sınırlarını gösteren bu heykeller toplam 14 tane ve hepsi City dışına bakıyor. Çünkü görevleri içeriği korumak, dışarıyı uyarmak. Kalkanlarındaki haç İngiltere'nin koruyucu azizi George'a ait. Bu detay City'nin hem dinsel hem de tarihsel kimliğine dair ipuçları taşıyor. Ejderha figürü ilk olarak 1600'lü yıllarda City'nin armasıyla birlikte ortaya çıkmış. Zamanla sembol olmaktan çıkmış ve sınır çizgisine dönüşmüş. Ejderhalar sınırları koruyor. Peki bu sınırların içinde hayat nasıl akıyor? City of London sadece fiziksel duvarlarla değil, kendi içinde de küçük küçük yönetim bölgeleriyle şekilleniyor. Şimdi seni City'nin orta çağdan günümüze kalan minyatür demokrasi sistemiyle tanıştıracağım. Ward, City of London'ın içinde yer alan küçük idari bölgeler. Toplam 25 ward var. Bunları tıpkı mahalle gibi düşünebilirsin ama tarihi ve resmi bir statüleri de var. Ve her ward'un içinde seçilen temsilciler var. Alderman, ward'un baş temsilcisidir. Başkan gibi düşünebilirsin. Üst düzey bir görev taşır. Common Councilman, ward'dan seçilen diğer temsilcilerdir. Bunlar da meclis üyesi olarak konumlanabilir. Çünkü Alderman'a destek olurlar. City'nin günlük kararlarında da söz sahibidirler. Bu yapı yaklaşık 800 yıldır aktif olarak çalışıyor ve City'nin sembolik bağımsızlığını temsil ediyor. City of London'ın başında her yıl seçilen bir Lord Mayor var. Lord Mayor sadece City of London sınırları içerisinde geçerli. Modern belediye başkanından farklı olarak Lord Mayor daha çok bir şehrin tarihini, geleneklerini ve uluslararası finans dünyasındaki gücünü temsil ediyor. Bu sistemin farkı nedir diye soracak olursan, diğer Londra semtleri belediyeler tarafından yönetilirken City of London Corporation tarafından yönetilir. Bu kurum modern yönetime sahip ama geleneksel kıyafetli yetkililer, törensel unvanlar ve Orta Çağ kalıntısı gibi duran birçok geleneği hala sürdürür. Yani City of London sadece tarihi binalarıyla değil, bizzat yönetim sistemiyle de yaşayan bir müze gibi. Buraya kadar her şey netse, şimdi biraz daha geriye gitme vakti gelmiş demektir. City of London'a ayak bastığında sadece bir finans merkezine girmiş olmuyorsun. Aslında zamanın katmanları arasında yürümeye başlıyorsun ve her kaldırım taşı, her sokak levhası sana yüzyıllar öncesinden bir şeyler fısıldıyor. Bu bölümde o seslere kulak vereceğiz. Zırhları ışıldayan Roma lejyonerleri taş döşeli sokaklarda ağır adımlarla yürüyor.
Çünkü hikayemiz Romalılarla başlıyor. Milattan sonra 50 yılında kurulan Londinium, City of London'ın atasıydı. O dönemin izlerini hala bulabileceğin birkaç nokta var. Billingsgate, Roman House and Baths, şehrin altında saklı bir hazine gibi. Burada Roma dönemine ait ev kalıntıları ve hamamlar bulunuyor. Özellikle Nisan'dan Kasım'a kadar cumartesi günleri rehberli turlarla bu gizli kalıntıları keşfetme şansın var. Tower Hill bölgesinde Roma İmparatoru Trajan'ın bronz heykeli seni karşılar. İmparatorun heybetli duruşu Roma'nın buradaki gücünü ve etkisini hissettirir. 1995 yılında City'nin en modern kulelerinden biri olan Görki'nin inşaatı sırasında bir genç kıza ait Roma dönemi iskeleti bulundu. Mezarı hala orada duruyor. Üzerinde ölülerin ruhlarına diye başlayan bir metin yazıyor. Bu ifade Roma mezar taşlarında çok sık kullanılan geleneksel bir başlangıç. Şimdi de bir efsaneye kulak verelim. Rivayete göre küçük bir çocuk olan Dick Whittington Londra'ya büyük hayallerle geldi. Ama işleri umduğu gibi gitmedi, aç kaldı, sokaklarda süründü ve sonunda şehri terk etmeye karar verdi. Tam arkasını dönmüş gidiyordu ki Azize Meryem Kilisesi'nin çanlarının sesi havayı doldurdu. Çanlar sanki ona şöyle fısıldıyordu. Turn again Whittington, Lord Mayor of London. Geri dön Whittington, Londra'nın belediye başkanı olacaksın. Efsaneye göre gerçekten de tam 3 kez Lord Mayor of London oldu. Hikayenin bir kahramanı daha var. Whittington'ın yanında hep bir kedi olduğu söylenir. Sadık kedisi onun en zor zamanlarında ona eşlik etti. Bazen şans getirdiği, bazen de hayatını kurtardığı anlatılıyor. Onlar birlikte City'nin azim, umut ve biraz da hikayeyle örülü geçmişini temsil ediyor. Edebiyat tarihinin belki de en büyük ismi bir zamanlar City of London'daydı. O dönemlerde Silver Street'te küçük bir evde kalıyordu. Bugün o ev yok ama sokağın adı hala hayatta ve işin büyüleyici tarafı Shakespeare'in unutulmaz başyapıtlarını büyük ihtimalle tam da o sokakta, o küçük evde yazmış olması. Silver Street'te 1602-1604 yılları arasında yaşadığı biliniyor. Bu zaman dilimi onun Otello ve King Lear adlı eserlerini yazdığı yıllarla örtüşüyor. Blackfriars tiyatrosu Shakespeare'in oyunlarının sahneye çıktığı, repliklerinin duvarlarda yankılandığı, hikayelerinin can bulduğu tiyatro sahnelerinden biriydi. Middle Temple Hall'da ise Shakespeare'in ünlü komedilerinden biri olan Twelfth Night ilk kez sahnelendi. Yani bugün City sokaklarında yürürken belki de Shakespeare'in yeni bir replik düşündüğü kaldırım taşlarının üzerinden geçiyorsun. Shakespeare ile ilgili turlara katılmak istersen linkleri açıklamalar kısmında bulabilirsin. Şimdi 17. yüzyıla felaketler ve günlükler zamanına dönüyoruz. Samuel Pepys, Londra vebasını ve büyük yangını en canlı şekilde anlatan günlüklerin sahibiydi. 1666'da Büyük Londra yangını başladığında şehirde büyük bir kaos vardı. Pepys o zamanlar İngiltere donanması için çalışan bir devlet görevlisiydi. Yangın büyüyünce durumun ciddiyetini fark etti ve hemen harekete geçti. O sabah hızla atına atladı ve doğrudan Kral II. Charles'a yangının büyüklüğünü anlatmak için gitti. Ve krala bizzat şunu söyledi. Eğer hemen önlem alınmazsa Londra yok olacak. Pepys'in raporu o kadar etkileyiciydi ki kral anında emir vererek evlerin yıkılmasına ve yangının yayılmasının durdurulmasına karar verdi. Yani Pepys'in kişisel cesareti ve doğru zamanda doğru bilgi vermesi yangının tamamen şehri yok etmesini büyük ölçüde engelledi. Seething Lane Garden'da onun bir zamanlar yaşadığı yere adım atabilir, hayatından parçaları anlatan taş panoları da okuyabilirsin. Şehir bir anda koca bir harabeye dönüşmüştü. İşte tam o anda sahneye çıktı Sir Christopher Wren. Wren aslında gençliğinde bir mimar değil, matematikçi ve astronomdu. Bilim dünyasında adını duyurmuşken City'nin yanmış sokakları ona hayatının en büyük meydan okumasını sundu. Bir şehri baştan yaratmak.
Yangın sonrası Wren, Londra'nın yeni yüzünü şekillendirmek için bir plan hazırladı. Geniş bulvarlar, açık meydanlar ve daha düzenli sokaklar önerdi. Fakat o dönemde arazi sahipleri kendi topraklarını kaybetmek istemediği için bu büyük planın çoğu uygulanamadı. Yine de Wren, şehir genelinde 51 kilise ve özellikle St. Paul Katedrali gibi başyapıtlarla City'ye yepyeni bir silüet kazandırdı. Wren'in en etkileyici eserlerinden biri de Monument. Bu 61 metre yüksekliğindeki dev sütun, yangının başladığı noktaya sadece 61 metre mesafeye dikildi. 311 basamağını tırmanırsan tepede City'nin küllerden doğmuş manzarasını izleyebilirsin. Sir Christopher Wren'in mezar taşı da kendi eserlerinden birinde St. Paul Katedrali'nin içinde yer alıyor. Üzerinde Latinceden çevrilen çok etkileyici bir cümle yazıyor. Anıtını görmek istiyorsan etrafına bak. Çünkü onun gerçek mezarı taş değil, City'nin yeniden doğmuş sokakları, gökyüzüne yükselen kubbeleridir. Zamanı biraz daha ileri sarıyoruz ve 18. yüzyıla geliyoruz. İngiliz dilinin mimarlarından Dr. Samuel Johnson, City'nin dar sokaklarından birinde Grove Square'de yaşadı. Burada yıllar süren bir çalışmanın ardından ilk modern İngilizce sözlüğünü yazdı. Bugün evi müze olarak ziyarete açık. Kapısının önünde de minik bir heykel bekliyor seni. Dr. Johnson'ın çok sevdiği kedisi Hodge. Burayı Instagram hesabımda da paylaşmıştım. Londra'nın çok sevdiğim köşelerinden birisi burası. City'de hikayeler sadece insanlar üzerinden anlatılmaz. Bazı sokaklar vardır ki kendi başına bir tarih yazar. Ve işte şimdi o sokaklardan birine gidiyoruz. Fleet Street adını Thames Nehri'ne dökülen küçük Fleet Nehri'nden alıyor. Orta Çağ'da manastırlar ve dini kurumlarla doluydu. Ama 1500'lerden itibaren matbaacılar ve kitapçılar bu bölgeye taşınmaya başladı. İşte o noktada Londra'nın bilgi ve haber merkezi doğmuş oldu. Özellikle 18. ve 19. yüzyılda Fleet Street tam anlamıyla basının kalbi haline geldi. Daily Telegraph, The Sun gibi büyük gazeteler burada kuruldu. Sokakta yürürken her köşe başında haber peşinde koşan gazetecileri, matbaalardan çıkan taze mürekkep kokusunu hayal edebilirsin. Gazeteciler, matbaacılar ve yazarlar için Fleet Street adeta bir kulüptü. Herkes birbirini tanır, rekabet eder ve aynı zamanda dostluklar kurardı. 1980'lerden sonra büyük medya grupları Fleet Street'ten çekilmeye başladı. Basın daha büyük ve modern ofis binalarına, Canary Wharf gibi yeni finans merkezlerine taşındı. Böylece sokakta boşalan eski matbaa ve ofis binaları yeni bir meslek grubunun ilgisini çekti. Avukatlar ve hukuk firmaları. Fleet Street ve çevresi zaten kraliyet adalet mahkemeleri gibi büyük adliye binalarına çok yakındı. Bu yüzden zamanla eski gazete ofislerinin yerini hukuk firmaları, avukatlık büroları ve mahkemelere hizmet veren işletmeler almaya başladı. Bu caddede görmen gereken bir pub var. 1667'den beri açık olan bu pub'a girersen dar merdivenler ve taş duvarlar arasında tarihle iç içe bir mola verebilirsin. Charles Dickens, Mark Twain gibi ünlü isimlerin uğradığı bir yermiş. Fleet Street'in sonunda City of London'ın tarihi sınır kapısı Temple Bar Gate seni karşılıyor. Bir zamanlar kral şehre girerken burada durup izin almak zorundaydı. Çayın tarihiyle ilgili küçük ama çok özel bir durak ararsan Twinings çay dükkanına mutlaka uğra. Burası İngiltere'de çayın hikayesinin başladığı yerlerden biri. 1706'dan beri aynı adreste hizmet veriyor ve hala zaman kapsülünde hissettiriyor. Çay alışverişi yapacaksan burayı listene ekle. Yürürken biraz başını kaldırırsan Fleet Street'in tarihi güneş saatini göreceksin. Zamanın burada nasıl aktığını simgeliyor. Biraz ileride düğün pastası şeklinde meşhur kule tasarımıyla dikkat çeken City'nin en eski kiliselerinden biri var. Sunday Post binasının dış cephesinde gazetenin geçmiş izleri duruyor. Daily Telegraph binası ise dikkat çeken Art Deco tarzı cephesiyle gazetecilik döneminin en ikonik yapılarından biri. Ve eğer kısa bir kahve molası vermek istersen Press Coffee güzel bir seçenek. Yerel kahvecilerden biri, hem ortamı keyifli hem de kahveleri iyi. Fleet Street boyunca yürüyüp Ludgate Circus'a vardığında karşına bir anda St. Paul Katedrali geliyor.
Burası Ludgate Hill olarak biliniyor ve bence St. Paul Katedrali'ni görebileceğin en güzel açılardan birine sahip. Sırf fotoğraf çekmek için bile buraya gelinir. Bu şehrin hem geçmişle hem de gelecekle aynı anda nasıl yaşadığını keşfetmeye devam ediyoruz. İlk durağımız Christopher Wren'in başyapıtı St. Paul Katedrali. Kubbesine çıktığında sadece şehri değil, belki de kendi nefesini de yukarıda bırakıyorsun ama manzara gerçekten büyüleyici. İçerisindeki Whispering Gallery'de fısıldadığım bir söz tam 32 metre öteden bile duyulabiliyor. Böyle bir mühendislik ve mimari harikası. Sanata ilgin varsa Guildhall Sanat Galerisi'ni ücretsiz ziyaret edebilirsin. Burayı çok beğeneceğine eminim. Tarihi biraz daha yakından tanımak istersen Bank of England Müzesi seni bekliyor. Ortaçağ toplantı salonlarından altın kasalarına kadar şehrin güç ve para dengesi burada gözler önüne seriliyor. Şehirde biraz nefes almak istersen Barbican Botanik Bahçesi seni beton ormanının içinde gizli bir tropik cennete götürüyor. Dev palmiye yaprakları arasında yürürken bir anda City'nin gürültüsü yok oluyor. Giriş ücretsiz ama önceden bilet almak şart. Bu kompleks sadece bahçesiyle değil, aynı zamanda brutalist mimariye ilgi duyanlar için de bir cazibe noktası. Betonun sanata dönüştüğü bu yapıyı özellikle mimari ve fotoğraf tutkunları mutlaka ziyaret etmeli. Burası 2. Dünya Savaşı'nda bombalanıp yok olan City of London'ın büyük bir bölümünün yeniden değerlendirilmesi için yapıldı. Bugün konser salonları, tiyatrolar, sinema, sanat galerileri, restoranlar ve az önce bahsettiğim dev bir botanik bahçeye de ev sahipliği yapıyor. Bir başka durak St. Dunstan in the East. Savaşta harap olmuş bir kilise bugün doğanın sarıp sarmaladığı büyülü bir bahçeye dönüşmüş durumda. Gotik pencereler arasından sızan ışıkla adeta bir film sahnesindeymişsin gibi hissediyorsun. Ve Postman's Park. Büyük kahramanlık anıtlarını aramana hiç gerek yok. Burada hayatını başkalarını kurtarmak için feda eden insanların küçük, dokunaklı hikayeleri seramik karolara işlenmiş. Her biri gerçek ve her biri unutulmaz. Şehrin ruhunu taşıyan yerlerden alışveriş yapmak istersen Leadenhall Market tam bir görsel şölen sunuyor. Gotik kemerleri ve renkli vitrinleriyle adeta bir film seti gibi. Harry Potter sahnelerinin çekildiği yerlerden biri olduğunu da hatırlatayım. Daha modern bir alışveriş deneyimi için One New Change doğru adres. Biraz daha lüks bir şeyler bakayım dersen adres The Royal Exchange. Tiffany'den Hermes'e şık butiklerin hepsi burada. Buradaki Fortnum & Mason kafesine uğrayıp havalı bir çay içmeni de kesinlikle öneririm. Bir notum var. City hafta içi ve hafta sonu arasında iki farklı kimliğe bürünüyor. Hafta içi sokaklar beyaz yakalılarla dolup taşarken hafta sonu bir anda sessizleşiyor. Özellikle pazar sabahları sokakların sana ait olduğu o sakin City'yi keşfetmek için harika bir zaman. Bir şehri seversin ama ona ulaşmak bir dert olur ya, City of London'da böyle bir derdin yok. Burası ulaşım açısından Londra'nın adeta sinir sistemi gibi çalışıyor. Her yerden bir hat, bir tren, bir metro mutlaka City'ye bağlanıyor. Doğudan geliyorsan Liverpool Street Station seni karşılıyor. Şehrin tam merkezinde 5 farklı hattın birleştiği oldukça kaotik ama bir o kadar da hızlı olan Bank ve Monument istasyonlarını da kullanabilirsin. Bahsettiğim rotaları rehberler eşliğinde deneyimlemek istersen işbirliği yaptığım Get Your Guide üzerinden yürüyüş turlarına katılabilirsin. Giriş biletlerini de açıklamalardaki linklerden kolayca alabilirsin. Gördüğün gibi City of London sadece bir bölge değil, adeta başka bir zaman dilimi. Tarih, kültür, mimari ve şehir efsaneleri burada yan yana iç içe duruyor. Yüzyıllardır savaşlara, yangınlara, krizlere ve zaferlere tanıklık etmiş bu küçük ama güçlü şehir her seferinde kendi yolunu yeniden çizmeyi başarmış. City of London'ın resmi armasında yazan o söz zaten bu ruhu çok güzel bir şekilde özetliyor.